Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün size çok hafif bir karnıyarık, hafif ve hesaplı bir karnıyarık tarifi vereceğim. Patlıcanları fırında yaptığım, benim eski tariflerimden ve çok lezzetli olduğunu düşündüğüm bir tarif. Bunu da size Fairy'nin saf ve temizi var. Katkısız ve renksiz bir bulaşık deterjanı. Onun katkılarıyla bu videoyu hazırlamış bulunuyoruz. Şimdi 4 tane böyle iri bostan patlıcanım var. Şimdi bu bostan patlıcanları önce bir pişme istiyor. Şu an hala patlıcan turfanda. Aynı tarifi verdiğimde pişme süresi, dakikası falan tam mevsiminde patlıcanda değişecek ve bunlardan 8 kişiyi böyle afiyetle doyuracak bir tarif çıkaracağım. İç olarak da kullanacağım 2 tane tavuğun göğsü. Yani böyle baktığınız aslında epeyce hesaplı da bir yemek oluyor. Bir de çok kallaviyle gözükecek. Normalde böyle bir patlıcanı karnıyarık yapmak için kızarttığımızda hem epeyce yağ harcıyoruz hem de birazcık daha okkalı, daha ağır bir yemek oluyor. Bunun için bir fırın tepsisine koyuyorum. Fırın tepsisine bunları böyle yerleştiriyorum. Bunun üstüne yaklaşık 2 çorba kaşığı yağ koyuyorum. Hemen böyle sünger gibi olduğu için patlıcan çekiyordan çekmeden üstüne şöyle bir turda tuzlayıp şöyle ovalıyorum. Bu ovalamak önemli. Hangi yağ olduğu önemli mi? Zeytinyağı tabii ki, buna yakışanı zeytinyağı yani. Güzelce ovaladım. Fırın 200 derecede bunu şöyle içi kağıt dışı folyo. Biliyorum folyo hassasiyeti ülkemizde epeyce yaygın. O yüzden söylemek istiyorum. Gıda değen kısmı kağıt. Bunu şimdi 200 derece fırında yaklaşık 1 saat pişireceğim. Fırının ortasına üstü kapalı bir şekilde yerleştiriyorum. Patlıcan aslında asıl Temmuz'da falan çıkar. Ağustos'ta iyice coşar. Biz şu anda Haziran'dayız ve aslında hala turfanda. Turfanda olduğu için 1 saatte pişiyor ama mesela siz eğer bu tarifi Ağustos'ta izliyorsanız bu patlıcanın pişme süresi 40 dakikaya falan inecek. Yani içinin böyle yumuşayıp böyle patlıcanın çıkabilecek hale gelmesi bizim istediğimiz nokta. O şimdi orada usul pişerken içerisine bu sefer kıyma değil tavuk koyacağız ama tavuğu nasıl çok lezzetlendirip böyle çok güzel bir lezzet derecesine getirebiliriz ona bakacağız. Tavuğu yapmaya başlamadan evvel küçük bir bardacık basmati pirincim var. Basmati aslında biliyorsunuz bu Hintlilerin pirinci, daha nişasta oranı düşük. O pirinci nereden bulabiliriz? Bütün şeylerde bir yasmin pirinci var. Bir de basmati biraz daha baharatlı olan. Bunu bakkaldan bulabiliyorsun. Bunu pilav gibi kavurmayacağız, direkt haşlayacağız. Şu an su kaynamasını bekliyorum. Kaynayınca içine atacağım. Artık tavuğumu yapmaya geçebilirim. Onun için kasaptan göğsü kuşbaşı doğrattım. 2 tane tavuğun göğsü. Bunu böyle aynı kıyma yapar gibi soğanla beraber kavuracağım. Sadece soğanı bu sefer önce koyacağım. Soğanlarımı doğradım. Suyum da güzelce kaynadı. Bu pirinçleri direkt suyun içine atıyorum. Bir parça da azıcık da tuz ekliyorum. En küçük ocağı alıp şöyle bir karıştırıp kapağını da kapatıp usul bekleteceğim. Bu bir taraftan olurken gelelim kendini kıyma zanneden tavuğumuzu kavurmaya. Yaklaşık 4 çorba kaşığı zeytinyağını tavaya koyuyorum ve soğanımı direkt ekliyorum. Tavuklarımın baharatlarını karıştıracağım soğan biraz ölene kadar. Şimdi bundan 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı domates salçası ekliyorum. Böyle yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber ekliyorum. 2 tatlı kaşığı kadar kimyon ekliyorum. Çorbaya yaklaşmış olabilir ama kimyon tavuğa benim ona hep ben et diyorum. Et hissini veriyor. 2 tatlı kaşığı kadar karabiber. Salçalardan bir parça tuz aldığı için sadece daha az bir tuz. Güzelce karıştıracağım. Ekleyeceğim son bir baharat var. Bunlar rahat geçebilsin diye azıcık zeytinyağını koyuyorum. Son ekleyeceğim baharat gerçekten fark yaratacak şey karanfil olacak. Soğanların bir parça şöyle ölsünler. Karanfil böyle etlere falan koymaya çok alışık olmayabilirsiniz. Ama çok fark yaratıyor. 5 tane falan karanfil tepesiyle beraber. Bunu güzelce dövüyorum. Mesela bu tarçının yaptığı bir etki gibi değil. Kebap çıkışında ağız kokusu için verilir gibi ama burada çok lezzetli bir baharat. Yani acı biberin tavuğa kattığı veya işte ete kattığı lezzet gibi ekstradan lezzet katan bir unsur oluyor. Ve böyle karnıyarığın böyle bir hafif saraylımsı böyle bir hani çok emek de isteyen bir tarafı var ya. Onunla da o tat birleşiyor.
Şimdi bunu güzelce böyle karıştırıyorum. Zaten tavada da biraz daha karışmaya başlayacak. Direkt tavanın içerisine döküyorum. Önceden bekletsek daha iyi olur mu peki? Sen bu işleri bayağı öğrenmeye başladın dostum. Tabii bekletirsen her zaman çok daha yumuşacık olur tavuk. Tatlar ne olursa olsun daha çok geçiyor. Şimdi bunları böyle karıştırarak kıyma kavurur gibi kavuracağım. Tavukların bayağı olmaya yakın olup olmadığını nasıl anlarız tavuğun tavada? Şöyle bir spatula ile çok rahat, böyle kaçmıyorsa, lastikimsi bir etkisi olmuyorsa tavuk neredeyse olmuş demektir. Hatta olmuş demektir. 5 diş de sarımsağım var. Sarımsakları da içine atıyorum. 1/4 bağ yakın. Maydanozum var. Bunları da böyle ince ince kıyıyoruz. Şöyle birleştirdim. Bunu da ekliyorum. Ve artık o sarımsağın taze tadı, kokusu kalsın istediğim için altını kapattım. Maydanozlarım da böyle biraz daha yeşil yeşil kalabilsin diye şöyle çevirdim. Evet ve şu an mutfak inanılmaz güzel kokuyor. Bence kıymadan daha bile lezzetli kokuyor. Çok daha da hesaplı oluyor. Şimdi pilavım da oldu. Şöyle bakabiliriz. Pilav da böyle. Tamamdır. Tavuğun baharatıyla o baharatlı bir pilav bir harı çıksın diye üstünü açtım. Artık hepsini bir araya birleştirdik mi bu iş tamamdır. Patlıcanlarım böyle bayağı yumuşadı. Şöyle ucu ince bir kaşıkla kenarlardan 1'er santim bırakarak şöyle patlıcanın altta da bir kısım bırakarak patlıcanın ortasını alıyorum. Ve bunu tavuğa ekliyorum. Turfanda olduğu için normalden daha sulu bu arada. Böyle Ramazan'da böyle geleneksel tarifler yaptık, geleneksel sofralar kurduk. Ben böyle biraz yaratıcılığımı kullanmayı bir tık özlemiştim. Evet hani daha hızlı yapmak için falan arada kullanıyoruz ama böyle uçan yemekleri de arada yapınca insan çok mutlu oluyor. Bu düşün şimdi o patlıcanın lezzetiyle o tavuğun baharatı şu an itibariyle birleşti. 4 tanesini sadece bu tavuklu içle yapacağım. Bunu böyle isterseniz üstüne peynir falan da koyabilirsiniz ama o kadar güzel ki ona bile gerek yok. Öyle olsa daha da havalı gözükebilir. Bu 4'ünü böyle yaptım. Geri kalanına ise bu pirinçten, bu pirincin bir kısmını yan olarak da vereceğim. Bir kısmını da böyle bununla karıştıracağım şöyle 2 kaşık. Diğerlerini böyle düz buharda pirincin üzerine azıcık zeytinyağıyla yenebilecek hale geliyor. Bu pirinci karıştırıyorum. Bu arada böyle bir beyazlıkları kalsın da istiyorum. Şimdi bunlar neredeyse hazır. Diyelim akşam misafiriniz gelecek, bu hale sokup bekletebilirsiniz. En son yemeden evvel fırının yine ortasına gelecek. 200 derecede altlı üstü fırında şöyle. Fansız mı? Fansız. Evet. Fan olursa neden? Neden fan olursa? Ne olur söyle. Kurur. Kurur. Bravo. Aynen. Evet. Duydunuz cızırtının sesini. Tık 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 tık. Hop geliyor. Neden? Bu arada çok sade ve bir pilav. Hem hafif başka yağ da yok. Tavuğun yağı ve patlıcana koyduğumuz yağ haricinde aslında dolayısıyla bir tanesinde bir çorba kaşığı yağ bile yok. Böyle karnıyarımız. Bu da pilavlı olanı. Emrimize amade. Bunu biz şimdi ekiple yiyeceğiz ama bana böyle söyledikleri bir laf var arada böyle. Biz yedik Allah arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın diye. Şimdi dolayısıyla bunu hep beraber yedikten sonra bulaşığa geçeceğiz. Ve bulaşıkta şöyle bir şey, biliyorsunuz bu videonun sponsoru Fairy ve Fairy'nin bu saf ve temizliğini biz çok beğendik. Özelliği ne? Plastiği geri dönüştürülebilir plastikten. İkincisi ne koku ne de renk katkısı var. Ve de çok azıcık bir deterjanla bir sürü bulaşık yıkayabiliyorsun. Dolayısıyla 2-3 kutu almak yerine bir tane şişeyle idare edebiliyorsun. Biz bu özellikleri çok sevdik, sizle de paylaşmak istedik. Biz
Bizden bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, eğer kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ezberledin mi? Bir başka tarifimiz olan sebze güveç için şuraya, kanalımıza abone olmak için de buraya tıklayabilirsiniz. Olursanız çok mutlu oluruz. Görüşürüz. Görüşmek Hoşça kalın. üzere. Bay bay.